Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Farklı bir ortamda ve 2024'te kullanmak serisinde Note 10 Pro ile beraberiz. Ve Note 10 Pro'yu ben de bir yıl boyunca kullandım ve döneminin en iyi orta segmentiydi. Note 10 Pro 2024'te alınır mı alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek, bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlarsak 8 GB RAM, 128 GB depolamayla ikinci el kısmında 6000 ile 7000 bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Yenilenmiş tarafta da 7500 bandında. Ayrıca hala sıfır olarak da satılıyor. Ancak 11000 bandında bulabilmek mümkün. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Ancak bu cihazın Note 12 Pro 4G'den bile daha iyi olduğunu söyleyeyim. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Gerçekten halen oldukça güncel ve şık bir tasarım bizlerle birlikte. Bunun yanında kalınlık ve ağırlık konusunda da cihazımız 8.1 mm'lik kalınlığa ve 193 gramlık bir ağırlığa sahip. Açıkçası bu ağırlık kasaya orantılı bir şekilde dağıtıldığından Poco X3 Pro kadar uzun süreli kullanımlarda da elimizi yormuyor. Bunun yanında kalınlık olarak da ortalama seviyede diyebiliriz. Malzeme yapısı olarak da arka kapağımız cam bir yüzeye sahipken çerçevelerimizde plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Telefonun çerçeveleri düşmelere karşı daha dayanıklıyken arka kapağı dikkatli kullanmazsanız çizilebiliyor. Bunun haricinde telefonumuzda 3.5 mm kulaklık jackının olduğunu da söyleyeyim. Şimdi Note 10 Pro'nun ekran tarafına baktığımız zaman 6.67 inç boyutunda AMOLED panele sahip olan 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekranda 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bizlere sunulmuş durumda. Note 10 Pro'nun sunduğu yüksek tazeleme hızı ve dokunma hassasiyeti sayesinde bize telefonu kullanırken çok akıcı bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Açıkçası Note 10 Pro'nun ekranını kullanmak gerçekten çok keyifli. Kesinlikle üst seviye bir cihazı aratmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında parlaklık oranı olarak da 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değeriyle geliyor ve güneş ışığı altında da kesinlikle bir görme zorluğu yaşamıyoruz. Ekranımızın parlaklığı hem dışarıda hem de kapalı ortamlarda oldukça kuvvetli. Bunun yanında ekranımızın desteklediği teknolojilerde bir amiral gemisi düzeyinde diyebilirim. Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Telefonda gerek bir video veya dizi film izlerken gerekse oyun oynarken bize üst seviye bir görsel deneyim sunuyor ve ekranımızın paneli AMOLED olduğu için özellikle karanlık modda kullandığımız zaman da pil tasarrufuna da bir katkı sağlamış oluyor. Bunun yanında AMOLED ekranın nimetlerinden olan Always On Display özelliğinden de Note 10 Pro'da yararlanabiliyoruz. Dostlar, Note 10 Pro hem akıcılık hem de görsel deneyim açısından orta segmentin en başarılı ekranına sahip olan telefonu diyebilirim. Kamera kısmında ise telefonumuzda arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyaframa sahip olan Samsung'un ISOCELL HM2 sensörüne yer verilmiş. Bu kameramız HDR ve yapay zeka desteğine de sahip. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda Redmi Note 10 Pro güzel bir performans sergiliyor. Özellikle aydınlık ortamlarda gerçeğe yakın renkler verebilmesi ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamamamız açısından ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ama düşük ışık performansı olarak diyafram açıklığımız biraz yüksek olduğu için özellikle daha da karanlık ortamlarda grenlenme ile karşılaşabiliyoruz. Ancak genel toplamda hem ana kamera performansı olarak hem de makro kamera olarak kaliteli kareler ortaya koyuyor. Normalde bu fiyat bandında yardımcı kameralar pek iyi olmaz, ancak Note 10 Pro'nun makro kamera performansı şaşırtıcı bir şekilde iyi diyebilirim. Şimdi video tarafına baktığımızda burada 4K 30 FPS ve Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Ancak bu çözünürlüklerde cihazımızın AIS desteğini kullanamıyoruz. Yalnızca Full HD 30 karede AIS desteğimiz çalışıyor. Açıkçası fotoğraf performansının aksine video çekim performansı Note 10 Pro'da çok başarılı değil. Bu fiyat bandında daha iyi video performansı sunan telefonlar var. Şimdi Note 10 Pro'nun ön kamerasına da bakarsak 16 megapiksel f2.2 HDR yapay zeka destekli portre modunda da fotoğraflar çekebilen güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video kısmında da Full HD 30 FPS'te AIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Dostlar, kamera konusunda bir değerlendirme yaparsam bence video tarafını bir kenara bırakırsak telefonun kamerasını yalnızca fotoğraf odaklı kullananlar için bu segmentin halen en iyi tercih
tercihlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kameradan performans kısmına geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro'da açıkçası bizlere fiyatının üzerinde bir donanım sunmuyor ama en azından Snapdragon 720G veya uzun vadede sorun çıkartabilecek eski nesil bir MediaTek işlemciyle de gelmiyor. Halen güncel sayılabilecek ve gündelik kullanımda bize sorun yaşatmayacak. Oyunlarda da üst düzey beklentileri olmayanlar için kasma donma problemi yaşamadan akıcı bir deneyim sunabilecek olan Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci günlük kullanımda sizi kesinlikle üzmez. Oyunlarda da PUBG'de HD grafiklerde 30 FPS'te, dengeli ve akıcıda da 40-45 FPS arasında bir performans verebiliyor. Call of Duty Mobile'de de yüksek grafiklerde güzel bir oyun deneyimi yaşatıyor. Eğer telefonda odağınız oyun değilse, yani arada sırada oyun oynuyorsanız bence beklentilerinizi karşılayacaktır. Yoğun patlama sahnelerinde uçaktan atlarken vesaire FPS düşüşleriyle nadir de olsa karşılaşabiliyoruz. Uzun süreli oyun oynadığımız zaman da telefonumuzda aşırı bir ısınma sezmedim. Stabilite açısından da gayet başarılı olduğunu belirteyim. Arayüz konusunda da Note 10 Pro uygulama açılış hızları gayet iyi seviyede. Menüler arasında geçerken de herhangi bir yavaşlama, donma problemi yaşamıyoruz. Açıkçası telefonu dibine kadar kullanan bir kullanıcı değilseniz Note 10 Pro'nun sunduğu performans size fazlasıyla yetecektir. RAM seçeneği olarak da 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM ve bunun yanında depolama alanı olarak da 128 GB'lık bir alan bizlere sunuluyor. Depolama biçimi olarak cihazımızda UFS 2.2 teknolojisi konumlandırılmış. Hafıza kartıyla da 256 GB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Batarya performansı olarak da Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir batarya bulunurken 33 Watt hızlı şarj desteği de bizlere sunuluyor. Note 10 Pro'yu 33 Watt'lık adaptörümüzle birlikte yaklaşık 35 dakikada %50 oranında, sıfırdan %100'e ise ortalama 1 saat 20 dakikada doldurabiliyoruz. Xiaomi Note 10 Pro'nun bataryasına ciddi optimizasyonlar yaptı. Bu sayede bir günü rahatlıkla çıkartabildiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki de yoğun bir şekilde oyun oynarsanız akşama doğru artık beni şarja tak diyebilir. Bunun haricinde eğer telefonda genellikle gündelik işlerinizi hallediyorsanız Note 10 Pro ertesi günün öğlenine kadar da rahatlıkla götürecektir. Dostlar, özellikle telefonu karanlık modda kullandığımız zaman da cihazımızda AMOLED bir panel olduğu için siyah alanlardaki pikselleri tamamen kapatarak enerji tasarrufu yapıyor. Yani bu sayede daha iyi ekran süreleri alabiliyoruz. Ben de zaten genelde telefonu karanlık modda kullanıyorum. Pil tasarrufu açısından da sizin de karanlık modda kullanmanızı öneririm. Bunun haricinde eğer yüksek tazeleme hızı sizin için çok önemli değilse telefonu 60 Hz'de kullanarak çok daha iyi batarya performansı elde edebilirsiniz. Ses performansı olarak da Note 10 Pro'da Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlere yer verilmiş. Ses yüksekliği olarak oldukça yüksek seviyelere ulaşabiliyor ve ses kalitesi açısından da bas ve tiz seslerde gayet başarılı. Dizi film izlerken, bir oyun oynarken de stereo hoparlörler sayesinde seslerin hangi taraftan geldiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu da oyun oynayanlar ve dizi film izleyenler için güzel bir avantaj diyebilirim. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP53 sertifikasıyla korunan Redmi Note 10 Pro su sıçramalarına karşı nispeten dayanıklı diyebiliriz. Dostlar, açıkçası genel anlamıyla Note 10 Pro'yu özellikle de fiyatını oranla değerlendirirsem yenilenmiş ve ikinci el tarafında hala 10.000 altı alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Çünkü bu fiyat bandında AMOLED 120 Hz ekran, Snapdragon 732G ve 4K 30 FPS ana kamerası önemli bir artı. Snapdragon 732G 2 yıl öncenin en güçlü işlemcisiydi. Şu anda da 7S Gen 2 ile deneyim olarak çok bir farkı yok. Hatta Note 13 Pro ile kıyasladığımda, yani Helio G99'la da performans olarak birebir aynı. Menüde arayüzde dolaşırken, uygulamalar arasında geçerken en ufak bir kasma, doğma problemi yaşamıyoruz. Oyunlarda da özellikle uzun süreler oynasak da herhangi bir kasma, doğma sorunu yaşatmıyor. Ama tabii ki bu cihazdan yüksek grafikler, 60 FPS performans beklemeyin. Zaten bir oyuncu telefonu değil. HyperOS Note 10 Pro'ya gelmedi fakat MIUI 14 ve Android 13'te gayet hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Kameralarda da özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde Note 12 Pro'yu da aratmayacak seviyede. Ayrıca 4K 30 FPS çekebilmemiz Note 10 Pro'yu hem Note 13 Pro hem de Note 12 Pro'dan ciddi şekilde öne çıkarıyor. Batarya olarak da Note 10 Pro ile gündelik bir kullanımda hala 7-8 saat ekran süreleri alabiliyoruz. Açıkçası donanım, ekran, kamera ve batarya, yani en önemli 4 noktada Note 10 Pro beni gayet memnun etti ve fiyatının hakkını da kesinlikle veriyor ve bence Note 10 Pro'nun tek eksisi artık güncelleme desteğinin bitmiş olması. Yani ne bir Android ne de arayüz güncellemesi gelmeyecek ama Android 13 ile de en az 2-3 yıl sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiz ve son olarak fiyatını oranla bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Note 10 Pro hala alınır mı?
Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Ve 2024'te Kullanmak serisinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.